Türkiye'nin Açık Hava Müzesi'ndeyim. İznik'teyim. Bunlardan bir sürü burada. Şimdi İznik, yani her yerinden tarih fışkıran bir ilçe. Bursa'nın güzide bir ilçesi. Yani her yerden tarih fışkırıyor diye bir genelleme söylenir ama burası gerçekten her yerden tarih fışkırıyor. Yani Açık Hava Müzesi diye boşuna söylemiyoruz. Mesela buradaki evlerin hemen hemen hepsi az katlıdır. Yani 2-3 kattan fazla ev bulamazsınız ve eskidir evler. Sebebi de şu, yani yıkıp bir kentsel dönüşüme gidemiyorlar. Hani herhangi bir şey yapmak için müzeden izin almaları gerekiyor. Ve onun için gelip sondaj yapıyorlar böyle yani herhangi bir tarihi eser var mı yok mu diye. Genelde çıktığı için de hiçbir şey yaptırılmıyor. Ve hemen orası kamusallaştırıyor. Yani kamu malına dönüştürülüyor ve müze orada kazı çalışması başlatıyor. Millet korkudan evine tadilat bile yaptıramıyorlar. Yani gerçekten her yerden tarih fışkıran bir yer burası. İznik'in içinden geçen bu bir tane cadde var. Atatürk Caddesi. Ana cadde gibi bir şey zaten burası. Hemen yan tarafında Mahmut Çelebi Camii var. Az ilerisinde Köfteci Yusuf var. Köfteci Yusuf'un ilk restoranı burası. Az ilerisinde Ayasofya var. Şimdi biz Çelebi Ekmek Fırını'ndayız. Burada hemen böyle bir simit ayran poğaça yapıp sabah kahvaltısını bu şekilde atlatıp çekime devam edeceğiz. Burası İznik'in en büyük taş fırınına sahip olan fırın. İçeride böyle çeşit çeşit ekmek çeşitleri var. Çeşit çeşit ekmek çeşitleri. Selçuklu ekmeği var. Şifa Hatun ekmeği var. Böyle baharatlardan yaptıkları, farklı unları karıştırarak yaptıkları. İçerisi de gayet otantik. Yani yolunuz üstünde bir yer burası. Hem ekmekleri deneyebilirsiniz hem dediğim gibi o taze simitleri vesaire. Bir de burada Çelebi pidesi var. Pide ve ayran 90 TL. Yani $2,5 civarı, $2,5 civarı bir pide yiyebiliyorsunuz. Çok meşhur olmuş burası yani yaptıklarında. Bayağı da bir tutuyormuş. Siz de geçerken bir tadına bakabilirsiniz. Orijinalinde Bizans yapısı olan bir kilise. Ayasofya'nın önündeyim. Daha sonra Osmanlı dönemi camiye çevriliyor. Günümüzde de şu an orta kısmında namaz kılınabiliyor. Yine etrafında yürüyebileceğiniz ve müze olarak gezebileceğiniz bir bölümü de var. Yani hem kilise hem cami olarak şu anda kullanılabiliyor. Daha öncesinde de Bizans'tan önce de yani burada Roma dönemine ait bir cimnazyumun olduğu söyleniyor. Ünlü Amasyalı coğrafyacı Strabon'un da bir yazısında buradaki bir anısından bahsediyor. Tasviri buraya uyuyor. Burada bir cimnazyumun olduğunu söylüyor. Yani ondan yola çıkarak burada bir cimnazyumun olduğu varsayılıyor. Üstüne bu kilise yapılmış. Daha sonra çok defa değişime uğramış. Yani yangınlar görmüş, depremler görmüş buralar zaten. Kanuni Sultan Süleyman'ın direkt emriyle Mimar Sinan tarafından tekrardan restore edilmiş burası. İçeride yani camiye çevrildiğindeki olması gereken şeyler gibi, atıyorum o sütunların yerleri değiştirilmiş. Sütunun yeri değiştirmesi zaten hakikaten olaydır yani. Biz depremlerde hep görüyoruz. Sütunlar oynadığı için hep yıkılmış, çökmüş ama tabii Mimar Sinan baba el attığı şeyi kaldırıyor yani. Burayı da güzel bir restorasyondan geçirmiş ve camiye çevirmiş. Şu anda da günümüzde hem cami dediğim gibi hem kilise olarak da gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Hem ibadet edebiliyorsunuz hem de içeriye gezip böyle kilise gibi, yani kilisenin kalıntılarını görebiliyorsunuz, bu Franksleri falan. Müze olarak gelip gezebiliyorsunuz. Az önce de dediğim gibi yani her yerden tarih fışkırıyor ya. Burada da yani dünyaca ünlü, şöyle göstereyim, Çini fırınları. Osmanlı Çini fırınları. Pişirmehane ve ateşhane olarak ikiye ayrılıyormuş ama günümüzde sadece ateşhaneler ulaşabilmiş. Yani görüyorsunuz çok geniş bir alanda. Buraya en az bir 10 tane apartman sığarmış.
İşte burayı hemen kapatmışlar tarihi eser olarak. Bu güzel bir şey mesela. Yani Türkiye'de böyle şeylerin yapılması. Hani genelde şey deriz. Yani para kazanmak için oraları çökmüşler. Altındaki tarihi eserleri umursamamışlar, kırmış atmışlar derdik ama İznik bu konuda gerçekten iyi ve hiçbir şekilde müsamaha göstermiyorlar. Tarihi burada korumaya çalışıyorlar. Çünkü yani biraz eşiyorsunuz Osmanlı, biraz eşiyorsunuz Bizans, az daha eşiyorsunuz Roma dönemi. Kat kat, kademe kademe her yerinden gerçekten tarih fışkıran, yani açık hava müzesi denilmesi boşuna olmayan bir yer burası. Yani rastgele yolda yürürken bile bu tarz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ve Çinicilik hala burada devam ediyor. Mesela hemen arkamda Çini atölyesi var. Buradan da gelip herhangi bir Çini vazo veya tabak falan alabiliyorsunuz. Hediyelik eşyalar bolca bulunuyor. Şimdi 2. Murat Hamamı'nın önündeyim. İsminden de anladığınız üzere 2. Murat döneminde yapılmış tarihi bir hamam. Şu anda da aktif olarak kullanılıyor. İki girişi var normalde. Bu taraf, yani şu anda çekimini yaptığım kısım erkekler bölümü, diğer tarafta kadınlar için ayrılmış bölüm, ama kadınlar için ayrılmış olan bölüm Çin'i atölyesi olarak kullanılmış. Pazartesi günleri bu bölüm sadece kadınlara özelmiş. Bu da tarihi bir hamamda gelip yıkanabilirsiniz. Şimdi bu arkamdaki yapı Süleyman Paşa Medresesi. Osmanlı'nın günümüze ulaşan ilk medresesi olarak biliniyor. İçeride çay kahve içeceğiniz alanlar da var. Aynı zamanda da bir sürü böyle küçük küçük odalarda Çini atölyeleri var. Yani şu anki dönemimizin en büyük, en böyle ismi bilinen Çini ustaları, ustaları deniliyor herhalde. Burada atölyeleri var. Öğlenden sonra dükkanları açılıyor ve Çini yapılıyor. Burada gelip bunları izleyebilirsiniz ve alabiliyorsunuz da. Aynı zamanda da şu anda İznik'te bulunan, yani İznik'in tarihiyle alakalı dış ülkelerle de aynı şekilde yapılan tezler, İznik araştırmaları, yani yayınlanan bültenler vesairelerin toplandığı bir arşiv de var içeride. Bu arşivi okuyabileceğiniz bir oda da var içeride. İznik'le ilgili herhangi bir araştırma yapıyorsanız, bir teziniz varsa ve öğrenmek istiyorsanız herhangi bir şey İznik'le alakalı, A'dan Z'ye bulabileceğiniz bir arşiv var içeride ve buraya gelip bu arşivi edinebiliyorsunuz. Yani gelip USB verip hani o dijital olarak platformda da, dijital platformdan da bu arşivleri alabiliyorsunuz. Bu konuda yani kesinlikle ilk adresiniz olması gerekiyor burası ve çok yardımsever insanlar. Yani içeri girdiğimizde sormadan dahi hemen bilgi veriyorlar, tarihini anlatıyorlar. Gelip burayı ziyaret edebilirsiniz. Bu konuda arşivlere ihtiyacınız varsa, çay kahve içmeye dahi buraya gelip buraya oturabilirsiniz. Hani İznik turunuzda uğramanız gereken noktalardan bir tanesi. Canla Canan mı? Evet. Bilinlik biri yani bunlar. Aynı Bak şey gibi. Gölyazı'nın leyleği gibi. şu saatin üstündeki leylekleri ben şey zannettim. Gördüğünüz gibi uçuyor. Can ve Canan'mış bunlar. Buranın meşhur leylekleriymiş. Ya buradaki sokak hayvanların da çoğunun ismi var. Leyleklerin de ismi var. Yani İznik gerçekten bu hayvanseverliğiyle benden tam not aldı. Burası da Atatürk ve Kılıç Arslan Caddesi'nin birleşim noktası. Yani en merkezi yeri diyebiliriz buraya. Burası hem meydan hem de sağlı sollu böyle tarihi çınar ağaçlarıyla bezenmiş. Gelip bir şeyler atıştırabileceğiniz, ufak tefek alışverişler yapabileceğiniz bir cadde. Yani aynı Çinciler var. Bütün Çin alışverişi yapan caddelerinde yapabilirsin. Evet, ya zaten İznik'in meşhur Çinileri Aynen. Ha, olmadıysa Osmanlı döneminde. Gitmeden istersek şeye gidelim. Arkamdaki yapı Hacı Özbek Camii. Buradan daha net görünüyor. Bu cami kitabesi günümüze ulaşan en eski Osmanlı eseri. Yani Osmanlı camisi. Önceden şöyle göstereyim.
son cemaat yani caminin girişi normalde bu bölgedeymiş. Yani bu yol çalışmasında orası yıkılmış. Şu an girişi burada. Kitabesi en eski olmasından mütevellit çok önemli bir yer arz ediyor. Çok böyle butik cami. Minaresi falan yok. Hani mescit cami arasında kalmış bir yer. Ama işte kitabesi en eski olunca böyle önemli oluyor. Şimdi Eşrefoğlu Camii'ndeyiz. Burası normalde orijinal haliyle durmuyor. Yıkılmış daha önceden. Şimdi Kurtuluş Savaşı zamanında İznik'te bu bölge Türklerin yaşadığı, yani Müslümanların yaşadığı bölgeymiş. Bir de Koyu Mesis Kilisesi var. O tarafta da Hristiyanların, Ermenilerin yaşadığı bölgeymiş. Kurtuluş Savaşı sırasında bu camiyi Ermeniler, daha doğrusu Hristiyan tarafı yıkılıyor burası. Yani patlatılıyor ve yok ediliyor. Sadece günümüze ulaşan bir minaresi var. Eğer günümüze ulaşmış olsaydı caminin içinde Osmanlı'nın, zaten burası Çini cenneti. Bu camide Çinilerin kullanıldığını görecektik. Ki minarede o minarenin süsleme bölümleri, onlarda Çiniler kullanılmış. Tabii daha sonra bu camiyi yıktıktan sonra bu karşı taraf, bizimkiler de gidip onların kiliselerini yıkmışlar. Kilise yok şu anda ama bu caminin yerine şu anda günümüzde kullanılan bu cami tekrardan yapılıyor. Yani o dönemin mimarisine uygun bir şekilde yapılmaya çalışmış tabii. Ve burası İznik'in merkez cami olarak kullanılıyor. Yani mesela cenazelerde vesaire burası kullanılıyormuş. Çok güzel böyle manevi bir ambiyansı var. Geldiğinizde burayı da ziyaret edebilirsiniz. Hikaye olarak güzel bir hikaye. Güzel dediğim işte tarihi bir hikayesi var. Geldiğinizde bu atmosferi yaşayabilirsiniz. Şimdi Yeşil Camii'nin bulunduğu alandayız. Burada Nilüfer Hatun İmarethanesi de bulunuyor. Şu anda Önemli Eserler Müzesi. Hemen yanında Kutbettin Bey Camisi. Bu alan çok güzel bir yer. Yeşillikler içinde çok güzel peyzajı yapılmış. Hemen arka tarafında Yeşil Camii'nin bir çay bahçesi de bulunuyor. Ve yazın dahi orası serin oluyormuş. Ağaçların altında bir gölgelik bir alanda ve esintili bir yer burası. Buranın şöyle bir özelliği de var. Bulunduğumuz bu zemin direkt Osmanlı döneminde kullanılan zemin. Yani normalde hani tarihi yerlerde böyle bir kazı yapılması gerekiyor ya, biraz kot dediğimiz şeyin aşağı inmesi gerekiyor. Burada ona ihtiyaç yokmuş. Direkt bu şu anda yürüdüğümüz zemin Osmanlı döneminde birebir kullanılan zemin hizasıymış. Buranın böyle bir özelliği var. Ama alan çok güzel. Kesinlikle buraya gelip bir çay kahve bir şey için gezin, dolanın. Ne bileyim yani namaz kılıyorsanız namazını kılın. Yer çok güzel çünkü. Böyle ılık ılık esiyor. Dediğim gibi yazın da serin oluyormuş zaten burası. Ki Önemli Eserler Müzesi, yani İznik'te çıkan birçok tarihi eser burada sergileniliyor. Bir de şöyle bir şey var. İznik'te Roma döneminde bir sokaklarda ızgara sistemi var. Yani şöyle düşünün. Şöyle. Roma döneminden bu zamana kadar burası İznik. Bu sokak sistemi hala günümüzde de devam ediyor. Yani bir başından başladığınızda diğer ucuna kadar bütün sokaklar birbirine bağlantılı. Ve yürüyerek keşfedin İznik'i kesinlikle. Hatta arabanızda bile gelmeyin. Otobüste gelin. Burada yürüyerek bütün İznik'i gezebilirsiniz. Küçük, kompakt bir yer. Yürüyerek her yere ulaşabiliyorsunuz. Yani gölden direkt diğer surlara kadar ya da diğer uca kadar yürüyerek hemen pratik bir şekilde gezip görebileceğiniz bir yer. Ve her sokağında bir tarih olduğu için hızlı bir şekilde geçmeyin. Sindire sindire yürüyün. Şimdi Nilüfer Hatun İmarethanesi'nin önündeyiz. Şu anda burası İslam eserleri müze, yani tarihi eser müzesi. Müze kart geçerli içeriye girmek için ve engelsiz müze. Tekerlekli sandalyeye de uygun bir müze. İçeride bu şekilde gezebiliyorsunuz. İmarethane nedir? O dönem içeride hem aşevi olarak kullanılan hem ibadethane olarak kullanılan değişik sosyal ihtiyaçları giderileceği
ortak bir alan. O dönemin mimari yapısıyla alakalı bir T planı yapılmış. Yani çok fazla o detaylarını bilmiyorum ama o dönemde kullanılan nadir bir imar yapısı. Günümüzde de şu anda yine o dönemin şartlarını anlatan bazı setuplar var içeride ve İznik çinileriyle alakalı çok detaylı bir şekilde o yani dünyaca ünlü bir Çini şeyi olduğu için burası başkenti diyeyim. Orada da bir oda ayrılmış buraya İznik çinileriyle ilgili. Orada detaylı bir şekilde anlatılıyor. Nasıl yapılıyor? Aşamaları var. O aşamaları anlatılmış. O aşamalarda hangi malzemeler kullanılmış? Onlar anlatılmış. Hemen Yeşil Cami ile komşular zaten ve turistik olarak gezilen bir lokasyonda. Geldiğinizde buraya da uğrarsınız ki yol üstü dediğim gibi. Bak tekrar ediyorum, bu Yeşil Cami çay bahçesine uğrayın. Orada bir çay kahve için. İznik etrafı surlarla çevrili. Şu anda bu surların girişlerinden bir tanesi Lefke Kapı'dayız. Osmaneli ilçesinin ismi önceden Lefke olduğu için de burası oraya doğru açılıyor ve Lefke Kapı ismi verilmiş buraya. 4 tane ana kapı var İznik'in. İşte Yeni Kapı, İstanbul Kapı, Göl Kapı, bir de Lefke. Göl Kapı, yani o göl tarafına, İznik Gölü'ne doğru açılan kapı şu anda yok. Yani yıkılmış orası. Diğer kapılar birazcık var. Burada da ev var. Bakın evet, şöyle. Surun üstüne yapılmış ev. Burada Roma İmparatorunun yaşadığı ev şu anda halen yaşıyor. Surun üstüne ev yapmışlar. Ya şimdi zamanında buralar böyle mimari olarak, arkeolojik olarak kazılıp değerli eserler haline gelmeden önce bir göç alıyor burası Balkanlardan ve o dönem neresi boşsa insanlar evini barkını yapıyor. Burada da hazır bir duvar örülüyken adam da üstüne bir evciğini kondurmuş. Yani aslında şu anda bilmiyorum yaşayan var mı orada ama kamulaştırılmıştır büyük ihtimal. Surlar aslında sonradan yapılmış. Bu kapılar önceden yapılmış. Yani bir kapı düzeni kurulmuş. Aynı şey gibi. Bu Paris'teki kapılar var ya, ya da bizim şu anda Ankara'daki giriş kapıları gibi. Giriş kapılar yapılmış. Daha sonradan istilalara karşı şehri koruyabilmek için Roma döneminde bir sur çekilmiş etrafına. Ve kapılara uydurulmuş o surlar. Daha sonra da Bizans döneminde dışarı bir sur daha yapılmış ki daha da korunaklı hale getirebilmek için şehri. Bu iç sur ve dış sur arası da şu anda bizim yürüdüğümüz yol peyderpey şu anda buralar temizleniliyor. İlerleyen zamanlarda yani bir kapıdan bütün kapıları gezebileceğiniz şekilde bu surlar tekrardan temizlenecek ve kullanıma açılacak. Şu anda da bayağı bir yürüdük. Yani açık, buraları da gezebiliyorsunuz. Şimdi göl kenarına geldik. İznik Gölü. İznik'te şöyle bir sıkıntı var. Hani İznik'te ne yenir? Ya İznik'e özgü bir şey yok. Köfte dediler. Yani İznik köftesi değil de Köfteci Yusuf buralı olduğu için köftesi var demişlerdi. Yani burada Köfteci Yusuf'un bayisi var ve ilk restoranıymış buradaki, yani Köfteci Köfteci Yusuf yapan restoran. Ama standart her yerde yediğiniz şeylerle aynı. Biz sahil kenarına geldik. İzbel adında bir sosyal tesis, belediyenin sosyal tesisi. Biraz kalabalık bir yer. Bir de havalar ısındıkça özellikle de hafta sonları çevre ilçelerde kalanlar İznik'e akın ediyorlar. Burası böyle göl manzaralı, böyle sahil şeridi de olduğu için yürüyüş yerleri. Burayı seviyorlar ve buraya geliyorlar. Şu anda hava bozdu. Biraz yağmur yağıyor, rüzgarlı falan ama normalde gün içinde 30 dereceye kadar yükselmişti. Bir de pazar günü. O yüzden biraz kalabalık. Yani yemekleri fena değildi. Fiyatlar da uygun. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir porsiyon köfte, bir porsiyon tavuk, körili tavuk, bir salatamız vardı. İçeceklerle falan birlikte 660 lira bir ücret ödedik.
O da ne yapıyor? Ortalama 20 dolar gibi bir şey yapıyor. Yani o konuda fiyatı konusunda da yani fena değil ama servis biraz zayıf. Kalabalık olduğundan diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi İznik'te nerede ne yiyelim dedik. Göl balığı eskiden meşhurmuş. Şu an o da yok. Yani göl biraz suyu eskisi gibi değilmiş, çekilmiş. Balıkları da pek yokmuş. Nerede yiyeceğimizi de söylemediler. Pideci varmış burada meşhur. Orası da tadilata girmiş. Karadeniz pidesi yapıyormuş orası da. Yani yine İznik'le bağlantılı bir şey değil. Şimdi İznik'te nerede ne yenir biz bilemedik. Buradaki İznik'te arkadaşlara da sorduk. Onlar da bilemedi. Eğer bilen, tavsiyesi de olan varsa yorumlara yazsın. Hiç olmazsa okuyanlara yardımcı olmuş olur. Dediğim gibi yani buraya özgü biz bir yemek yiyecek yer bulamadık. Yol üstünde sahil kenarında sokak yemekleri var. Kokoreçtir, tavuk pilavdır, balık ekmektir. Onları deneyebilirsiniz. Balık ekmek fena değil dediler. Öbür türlü bu sosyal tesis güzel. Yemekleri lezzetliydi. Burayı da deneyebilirsiniz. Başka bitti. Bir de Köfteci Yusuf var. Yani her yerde yediğiniz Köfteci Yusuf'un köftesi. Çok farklı değişik bir şey aramayın. Dediğim gibi bilen varsa yorumlara yazsın. Bana da yardımcı olsun. Okuyanlara da. Şimdi 1. Murat Hamamı'ndayız. Bana göre hamamdan daha enteresan olan böyle merdivenlerle aşağı indiğinizde şu gördüğünüz burası Roma yolu. Buradan böyle düz devam edip İstanbul Kapı'ya kadar gidiyor bu yol. Dediğim gibi 4 ana kapıdan oluşuyor. Şu anda Atatürk Bulvarı dediğimiz bu cadde şu an üstümüzde. Arabalar Atatürk Bulvarı'nda devam ediyor. Ana hat, ana arter ve aynı istikamette gene devam ediyor İstanbul Kapı'ya doğru. Bu yolda bu şekilde yanlarda görüyorsunuz. Roma yolları böyle ana yollar biraz şeydi, ihtişamlıydı. Yanlarda sütunlar, heykeller vesaireler oluyormuş. Burada da aynı şekilde onu bir setup yapmışlar ama orijinal yol. Yani burada kralların, padişahların gezdiği Roma sokaklarında, yollarında şu anda biz yürüyoruz. 1. Murat Hamamı'nın içi şu anda sanat atölyesi olarak, sanat sergisi olarak kullanılıyor. Bu arkamda gördüğünüz bütün Çiniler de Adilcan Nursan Çini atölyelerinde üretilmiş ve çok değerli, çok ödüllü bir Çini sanatçısı kendisi. Buraya geldiğinizde bu sergiyi de izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi hamamın şu anda bulunduğumuz kısım, bu kısım yani resimlerin olduğu yer su deposuymuş. Burada da ateşi yakarlarmış. Şu an bulunduğumuz yerdeki suyu ısıtırmış. Bir de şu küçük küçük delikler az önceki gezdiğimiz odaların altından geçiyor. Burada da bu odaların ısınmaları sağlanıyormuş. Bakın burada da var. O sıcak duman bütün odaları gezermiş. Şu an bu Osmanlı hamamı. Tabii aktif olarak hamam değil de daha çok bu şekilde tarihi sergi olarak kullanılıyor. Ama sistem, hamam sistemi birebir Roma hamamı sistemi. Zaten hemen yanı başında da Roma yolu geçiyor. O Roma yolundan buraya doğru merdivenler var. Mermerden yapılmış merdivenler. Büyük ihtimal burası bir Roma hamamıymış. Daha sonra bizimkiler tekrardan hamam olarak üstüne Osmanlı hamamı olarak yapıp burayı aktif bir şekilde kullanmışlar.
1. Murat Hamamı şu anda günümüzde tarihi sergi alanı ya da tarihi sanat galerisi gibi kullanılıyor. Şu anda İznik'te yapılan kazılarda bulunan materyallerin resimleri var. Bu hamam odalarına. Oda zaten hepsini dolaşabiliyorsunuz, yani birbiriyle bağlantılı. Orada resimlerle tasvir etmişler, resimlerle anlatmışlar. Hemen girişinde burada şey de var. İznik'in böyle bir minyatürü var. Eski tarihi minyatürü. Tarihi yerleri gösteriyor. Eskiden bu şekildeymiş. Güzel bir yer. Zaten şehrin çok merkezi bir yerinde. Geldiğiniz zaman burayı da gezmeyi ihmal etmeyin. Giriş ücretsiz. Etrafında da bu Çin'i örneklerinden satıyorlar. Yani bu magnettir vesairedir. Buradan alabilirsiniz. Yani çok geniş atölyeler. Atölye değil aslında. Satış tezgahları. Bulamadım Türkçesini. Satış tezgahları. Buradan geldiğinizde o tarz magnettir vesairedir alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi Yenişehir Kapı'nın hemen yanı başında İznik Müzesi açıldı. Yeni bir taze bir müze. Müze kart geçerli ve tekerlekli sandalyelere de uygun bir müze. Yani engelsiz bir müze. Tekerlekli sandalyeyle de içeride rahat bir şekilde bütün müzeyi gezebiliyorsunuz. Dediğim gibi yeni bir müze ve İznik her yerinden tarih fışkıran bir yer olduğu için güzel, zengin de bir müze. Geldiğiniz zaman da kronolojik olarak bütün dönemleri, bu müzenin şöyle bir özelliği de var. O kronolojik dönemleri doldurabilmek için başka bir şehirden hiçbir şekilde bir tarihi eser getirilmemiş müzeye. Tamamen İznik ve çevresinden çıkan eserler sergileniyor. Yani zaten müzeye girmeseniz bile İznik'in bütün her yeri müze gibi olduğu için yani burayı da doldurmak çok zor değildir. Ama gelip onları sergili bir şekilde tek tek görüp üstündeki şeyleri okuyabilir, hangi döneme ait olduğunu öğrenip bilgilenebilirsiniz. Hemen girişinde böyle şey de var. Yani genel demeyeyim de ne diyeyim? Özel sergiler de açılıyor. Mesela ilköğretim okulunun, ortaokulların resim sergileri vardı. Yine yan tarafında bir resim sergisi vardı. Bu tarz etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Müze kartınız varsa ücretsiz bir şekilde içeriği gezip görebilirsiniz. Sırnaşık. Şimdi İznik Antik Tiyatrosu'ndayım. Burası 2000 yıllık Roma döneminde ait bir tiyatro. 2024 yılında böyle açılmış. Şu yukarıdaki gördüğünüz orası çok uzun hikayesi var. Size hepsini anlatmayayım da mesela orasını kilise olarak sonradan Bizans döneminde kilise olarak daha son Roma son dönemlerine doğru buradaki taşları surlarda kullanmışlar. Surların yapımında kullanmışlar. Sonra burası artık tiyatro olarak değil de farklı şeylerde kullanılmaya başlamış. Atıl duruma geçmiş. İşte kilise yapılmış. Şu gördüğünüz tepe haricinde geri kalan şu kısımlar komple toprak altındaymış. Yani burayı tek tek kaza bu şekilde tiyatro şeklinde şu anda günümüze sunuyorlar. Buraya gelip gezebiliyorsunuz. Buranın şöyle bir değişik bir hikayesi var. Bu yapılırken o dönemin kralıyla yazışmalarında buranın aslında zeminin kötü olduğu, malzemelerin kalitesiz olduğu, zamanında işçilerin yapmadığı, yani aslında müteahhiti şikayet edilen bir yolsuzluk yapıldığını şikayet eden bazı yazışmalar ele geçirilmiş. Yani o dönemde de varmış böyle şeyler, sıkıntılar. Sadece bizim dönemimize ait değil. Ama bir şekilde bitirmişler buradaki tiyatroyu ve aktif bir şekilde kullanılmış ve gladyatör oyunları da yapılmış burada. Yani kazılarda çıkan
envanterler onu gösteriyormuş. Gladyatör oyunları da oynanmış burada. Burada zenginlere ait localar da yapılmış. Sonra dediğim gibi bu kuşatmalardan sonra buraya gelen saldırılarda dışarıdan içeriye bir taş bulmada sıkıntı yaşadıklarından dolayı buradaki taşları kullanaraktan bu surları güçlendirmişler. Ya da başka bir şey yaparken, bina yaparken, inşa ederken buradaki taşlar kullanılmış ve burası artık amfiteyatro olarak kullanılmamaya başlamış. Ama günümüzde böyle bir tarihi yer olarak ziyaretçilere açıldı. Burada bazı etkinlikler de yapılıyor. Hani yerel müzik grupları çıkıyor, koro ekipleri falan çıkıyor. Burada böyle küçük küçük aktiviteler de yapılıyor. Güzel bir yer. Şehrin tam merkezinde burası. Geldiğiniz zaman ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Tekerlekli sandalyeye henüz maalesef müsait değil. Şimdi Hristiyanlık alemini böyle heyecanlandıran bu su altında bulunan Bazilika'nın yanındayız hemen. Henüz açılışı yapılmadı. Normalde bugün Papa'nın gelip burada açılışı yapması bekleniyordu ama ömrü yetmedi. Şimdi Papa ölüp yeni Papa geldiği için şimdi onların da prosedürlerini tam tamamlayamadıklarından buraya gelemedi. Normalde birinci konsülün yani Hristiyan aleminin bir araya gelip de Hristiyanlık adını oluşturdukları, yani Hristiyanlık aslında İznik'ten yayılmadı ama İznik'te kurulmadı ama Hristiyanlık adını koydukları 4 kitabı kabul ettikleri ilk konsül burada. Yani İznik'te toplandı. Bu su altında bulunan Bazilika'da yani büyük kilisede toplanıldığı düşünülüyor. Şimdi içinde bazı bulgular aslında tam tarihe uymadığını işaret ediyor. Bir 50 yıllık, 100 yıllık bir sapmanın olduğunu işaret ediyor ama yine buradaki yani burayı işaret eden bazı resimler var, tablolar var. Roma'da, şimdi ben bulursam eğer ekrana da getireyim. O tabloda arka tarafta bir göl kenarı var. O göl kenarında bir burç var. O burçun yani o ilk konsülün toplandığı fotoğraf bu fotoğraf ve buradan o fotoğrafın açısıyla bakıldığında buradan çizildiği, resmedildiği düşünülüyor. Ve dediğim gibi bazı yazışmalar yine İznik'te toplandı. Mesela 7. konsülün kesinlikle İznik'teki Ayasofya kilisesinde toplanıldığı biliniyor. Kesin artık. 7. konsül burada toplanmış. 1. konsülün de burada toplandığı kesin ama tam olarak nerede? Şimdi buradaki kazılardan da aşağı yukarı buradadır diyerekten tahmin ediliyor. Büyük ihtimal net sonuç Papa'nın geldiğinde açıklanacaktı. Ama dediğim gibi ömrü yetmedi. Ama Papa'nın bir vasiyeti var zaten. Eğer ben gidemesem bile benden sonraki Papa muhakkak İznik'e gitsin diyerekten. Burası eğer konsülün toplama yeri olmasa dahi bir şehitlik. Yani Hristiyanlar için bir şehitlik olduğu belli oluyor şu anda buradaki kazılardan çıkan mezarlar. Yani yine burası bir haç yolu üstü. Yine Hristiyanlar için çok önemli bir yer olduğu kesin. Ama dediğim gibi 1. konsül burada mı toplanmış, toplanmamış mı? İlerleyen günlerde bu açıklanacaktır. Şimdi Abdülvahhap Tepesi'ndeyiz. Buraya Sancaktar Tepesi de deniliyor. Zaten Abdülvahhap dediğimiz kişi Osmanlı'da sancaktarmış. Tabii efsanevi bir olayı var. İşte bir kılıç darbesi almış, boynu kopmuş, boynunu koltuğun altına alıp 2 adımda buraya çıkmış gibi bir efsanevi bir şey var. Burası bir bayrak tepesi. Gördüğünüz gibi İznik'e cepheden hakim bir tepe. Arkasında da İznik Gölü. Hava biraz puslu olduğu için çok net görünmüyor ama hava açıkken daha güzel bir görüntü oluşur burada. Bu tepede de İznik videomuzun sonuna geldik. İznik tarih seven herkesin gelip gezmesi gereken bir yer. Çünkü her yerden tarih fışkırıyor. Aynı zamanda da bu son dönemlerde çok medyatik bir yer haline geldi. Bu Hristiyanlığın 1. konsülünün toplandığı yer olarak. Daha doğrusu zaten 1. konsülün toplandığı yer bura olduğu kesin ama nerede olduğu kesin değildi. İşte bu
gölde çıkan batık bazilika orada olduğunu düşündürüyor ve o yüzden de tüm dünya basınında çok popüler bir yer şu anda İznik. Çevre illerden, çevre ilçelerden zaten hafta sonları havalar güzelken çok fazla buraya turist akını oluyor, yerli turist. Yaz aylarında zaten nüfus 2 katına çıkıyor. Ama çok güzel bir yer, şirin bir yer. Her yere 2 adımda ulaşabiliyorsunuz. Sadece bu çıktığımız yer araçla gelmeniz gereken bir yer. Yürüyerek biraz zor olur. Taksiyle de gelebilirsiniz. Bizim bir arkadaşımız sağ olsun kendi aracıyla bizi buraya çıkardı. Ama İznik'e aracınızla gelmenize gerek yok. Otobüste bile gelseniz yürüyerek bütün şehri gezebiliyorsunuz. Tek sıkıntımız İznik'te ne yenir gibi bir şeyimiz oldu. Hani buraya özgün ne vardır dedik. Yani pideli kebap dediler. E, Bursa'nın yemeği. Döner söylediler, Bursa'nın yemeği. Yani İznik'te böyle tarihi işte 50 yıllık bir aile işletmesidir. Burada yiyin dedikleri bir yer yok mesela. Bir tek pideci varmış bir tane. O da tadilattaymış zaten. Hatta film falan bile çekilmiş orada. Ünlü bir yermiş ama tadilatta olduğu için yemedik. Ama dediğim gibi eğer bilen biri varsa burada şurada şunu kesin yemeniz gerekiyor. İznik'e gelmişken buraya uğramadan gitmeyin dediğiniz bir yer. Yorumlara yazarsanız eğer diğer okuyanlara da yardımcı olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi aklınıza gelen bir şey olursa, bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bizi Instagram adresimizden takip edebilirsiniz. Yani yorumlara yazmak istemediğiniz ama sormak istediğiniz bir şey varsa Instagram sayfamızdan da sorabilirsiniz. Bu arada yorumlarda tabii ki seve seve cevap veriyorum ama abone olmayanların yorumlarını göremiyorum. O yüzden kanala abone olup o şekilde yorum yaparsanız da seve seve cevap verebilirim. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.